Tarih boyunca her medeniyetin, kralların ve bilgelerin ortak bir hayali vardı: ölümsüzlük. Çin simyagerleri, Mısır rahipleri, Avrupalı alşemistler hepsi aynı şeyi arıyordu: yaşam iksiri veya sürekli gençlik bilgisi. Bu arayış çoğu zaman mistik bir çabaya indirgendi. Ancak ya bu batıl inançların altında modern bilimin şimdi yeniden keşfetmeye çalıştığı hücresel yaşlanmayı yavaşlatmanın somut, çevresel veya bitkisel bir bilgisi yatıyorsa? Bugün milyarlarca dolarlık genetik ve biyolojik araştırması o kadim bilgiyi hücrelerimizin içine kodlanmış olarak arıyor. Biz uzayın derinliklerine bakarken en değerli bilgiyi, kendi bedenimizin biyolojik anahtarını kaybetmiş olabiliriz. İnsanlık yüz binlerce yıldır hayatta kalma ve kendini geliştirme bilgisine odaklandı. Ancak en temel bilgi alanı, kendi bedeninin çürüme sürecini durdurma bilgisi, tarih boyunca bir sır perdesi arkasında kaldı. Antik Yunan, Roma ve özellikle Çin medeniyetlerinde tıp ve felsefenin en üst amacı hastalıkları tedavi etmekten öte yaşam süresini uzatmaktı. Hin Shi Huang gibi imparatorlar ölümsüzlük iksiri arayan simyacıları finanse etti. Bu arayış maalesef çoğu zaman cıva gibi zehirli maddelerin kullanılmasıyla sonuçlandı ve bilginin yanlış yollara sapmasına neden oldu. Mısır ve Mezopotamya gibi kültürlerde bile uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrını çözmek rahiplerin ve hekimlerin öncelikli görevlerindendi. Bu arayışlar sadece bir batıl inanç değil, aynı zamanda antik tıp, botanik ve kimyanın birleşimiydi. Antik belgeler ölümsüzlüğü bulamasalar bile yaşam kalitesini ve süresini uzatan bitkisel, besinsel veya çevresel bilgilere sahip olabilirlerdi. Orta Çağ'da antik çağdan miras kalan tıp bilgisi alşimi akımı içinde mistikleşti. Felsefi taş arayışı sadece metali altına çevirme değil, aynı zamanda evrensel tıp veya yaşam iksiri adıyla yaşlanmayı durduracak bilgiyi de içeriyordu. Bu mistikleşme süreci gerçekçi biyolojik ve kimyasal bilgilerin, örneğin bir bitkinin antioksidan özelliği, metaforlar, semboller ve büyülü tarifler ardında gizlenmesine neden oldu. Böylece rasyonel tıp bilgisi kayboldu ve geriye sadece ulaşılmaz bir efsane kaldı. 20. yüzyılın sonlarına doğru bilim insanları antik simyacıların aradığı cevabın ne cıva ne de altın yapma formülünde değil, kendi bedenimizin en küçük birimi olan hücrelerin içinde saklı olduğunu keşfetti. Yaşlanma bir lanet değil, bir biyolojik programdı. Hücrelerimizin her birinde DNA sarmallarımızın uçlarında bir saatin akrebi gibi çalışan yapılar bulunur. Bunlar telomerlerdir. Telomerler, kromozomlarımızı koruyan ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler. Bir hücre her bölündüğünde bu telomerler biraz daha kısalır. Telomerler çok kısaldığında hücre bölünmeyi durdurur ve ya ölür ya da işlevsiz hale gelir. İşte bu kısalma bizim biyolojik yaşlanma sürecimizdir. Bilim insanları için bu, antik bilgelerin aradığı ölümsüzlük iksirinin biyolojik karşılığıdır. Eğer bu kısalma sürecini durdurabilir veya tersine çevirebilirsek, teorik olarak yaşlanmayı da durdurabiliriz. Ancak doğada telomerleri yeniden uzatabilen bir enzim de mevcuttur. Telomeraz, vücudumuzdaki kök hücreler ve ne yazık ki kanser hücreleri bu enzimi yüksek oranda kullanır. Bilim antik simyacıların aradığı iksiri artık bulmuştu. Bu telomerazda gizliydi. Ancak bu enzimi kontrolsüzce aktive etmek kanser riskini artırır. Bu da bizi modern bilimin çözmeye çalıştığı büyük bir ikileme götürür. Yaşlanmayı durdurma bilgisi ölümcül bir yan etkiyle mi geliyor? Peki antik bilgeler bu mekanizmayı bilmese bile yaşam süresini uzatan çevresel veya beslenme bilgisine sahip olabilirler miydi? Modern araştırmalar belirli antioksidanlar, beslenme düzenleri ve meditasyon gibi stres azaltıcı uygulamaların telomer kısalmasını yavaşlatabildiğini gösteriyor. Belki de antik simyacıların yaşam iksiri tarifleri saf biyolojik bilgi içeriyordu. Ancak zamanla mistik sembollerle şifrelenerek kayboldu. Eğer modern bilim antik bilgilerin aradığı o biyolojik sırrı, yani yaşlanmayı durdurma bilgisini bulursa, bu bilgi sadece biyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve felsefi bir kıyamet anlamına gelebilir. Ve asıl büyük soru şudur: antik tıpta veya simyada yaşamı uzatan pratik bir bilgi bilinçli olarak mı gizlendi? Platon'dan beri filozoflar ölümsüzlüğün veya sonsuz uzun yaşamın toplumsal düzeni anında yıkacağını varsaymıştır.
Eğer insanlar ölmezse nüfus kontrol edilemez hale gelir, kaynaklar tükenir ve yeni nesiller için yer kalmaz. Ölümün hayatı anlamlı kılan, etik ve ahlaki değerleri doğuran temel itici güç olduğu düşünülür. Ölüm bilgisi olmadan hırs ve kötülük kontrol edilemez hale gelebilir. Belki de bu bilgi etik nedenlerle gizli olarak saklanmış ve zamanla unutulmaya terk edilmiştir. Peki varsayalım ki yaşlanmayı durduran bilgi veya ilaç bulundu. Bu bilgi İskenderiye'deki kitaplar gibi kolayca dağıtılabilir miydi? Modern felsefede bu durum ölümsüzlüğün eşitsizliği olarak adlandırılır. Bu bilgi sadece çok zengin ve güçlü bir zümrenin erişimine açılırsa gezegenimizde biyolojik olarak iki farklı insan türü ortaya çıkar. Sonsuza dek yaşayan elitler ve ölümlü halk. Bu tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sosyal ve etik uçuruma yol açacaktır. Peki yaşamın sonsuz olması onun değerini düşürür mü? Antik Yunan'da sadece tanrıların ölümsüz olduğu ve insan yaşamının kısa olmasının onu değerli ve dramatik kıldığı fikri hakimdi. Yaşlanma bilgisinin kaybı ironik bir şekilde bize insan olmanın değerini öğretmiş olabilir. Daha önce bahsettiğimiz üzere İskenderiye Kütüphanesi'nde kaybolanlar matematik ve tarih dersleriydi. Ancak sürekli gençlik bilgisinin kaybı insanlığın kendisiyle olan ilişkisini derinden etkiledi. Bu kayıp bize iki temel ve evrensel ders bırakır. Bunlardan ilki kendi biyolojik kodumuzdur. Piramitleri inşa etme bilgisine, atomu bölme bilgisine ulaştık. Ancak kendi bedenimizin programlanmış sonunu durdurma bilgisi sürekli olarak elimizden kaçıyor. Bu durum bilginin ulaşılmazlığı hakkında çarpıcı bir gerçeği gösterir. Bilimsel bilgi sadece dış dünyayı, yani uzayı, fiziği anlamakla kalmaz, aynı zamanda iç dünyamızı anlamakla da ilgilidir. Antik bilgeler bu iç bilgiye çevresel gözlem ve botanik üzerinden ulaşmaya çalıştı. Modern bilim ise genetik kodu çözerek bu bilgiyi aramaktadır. Her iki yaklaşım da bu bilginin ne kadar değerli ve zor erişilir olduğunu kanıtlamaktadır. Bir diğer evrensel ders de bilginin etik sınırlarıdır. Ölümsüzlük bilgisini arama çabamız bizi bilgi ve etik arasındaki çatışmanın merkezine koyar. Bu bilgiye ulaşmak medeniyetimizi yok etme potansiyeli taşır. Eğer yaşam uzatma bilgisi yalnızca bir avuç insanı ölümsüzleştirirse bu durum toplumsal adaleti temelden sarsar. Ve doğal olarak akla doğanın koyduğu ölüm kuralının gezegenin kaynak dengesi ve türlerin evrimi için hayati bir bilgi olup olmadığı sorusu gelir. Belki de bu bilgi sırf kullanımının etik bedeli yüzünden tarih boyunca bilinçli olarak gizli hale getirilmiş ve unutulmaya terk edilmiştir. Bu bilginin sadece bilimsel olarak doğru olmasının değil, aynı zamanda ahlaki olarak yönetilebilir olmasının da gerektiğini gösterir. Sürekli gençlik bilgisinin bize bıraktığı en hayret verici miras bilgi arayışımızın kendisidir. Biyolojik sonluluğumuz bizi sürekli olarak anlam, değer ve miras aramaya iter. Sürekli gençlik bilgisinin gizemi bizim için en büyük felsefi sınavı temsil ediyor. Bu arayış sadece biyolojik bir kodun peşinde koşmak değil, aynı zamanda tarihin en büyük kayıplarının bize öğrettiklerini sorgulamaktır. İnsanlık olarak yaşadığımız her büyük bilgi kaybı bize aynı dersi verir, kırılganlık. Ancak bu kırılganlık farklı şekillerde kendini gösterir. Yaşlanma bilgisi bize en temel arzumuz olan sonsuzluğun bilimden çok ahlakla sınırlı olduğunu gösteriyor. Bu bilgiye ulaşmak medeniyetimizi yok etme potansiyeli taşıyan büyük bir güçtür. Artık antik bilgilerin aradığı o biyolojik sırrı yeniden kazanmaya çok yakınız. Fakat tarih bize bilginin kendisinin tarafsız olmadığını söyler. Bu bilgiye ulaştığımızda etik ve toplumsal düzenin sınavından geçmek zorundayız. Tarih bize kaynak ve bilgi eşitsizliğinin her zaman toplumsal çöküşü tetiklediğini gösterdi. Ölümsüzlük bilgisi arayışımız aslında kendi varoluşumuzun anlamına dair bir arayıştır. Antik bilgeler bu sırrı mistikleştirdi. Biz ise bilimselleştirdik. Ancak her iki arayışın da ortak bir felsefi sonucu vardır. İnsanlık tarih boyunca bilginin her biçimini kaybetmeyi göze aldı. İskenderiye'deki matematiği, Pompei'deki hayatın canlılığını. Peki ya biz bu biyolojik sırrı bulursak yaşlanmayı durdurmak insanlık için en büyük bilimsel başarım olacaktır. Yoksa medeniyetimizi anlamsızlığın ve sonsuz eşitsizliğin donukluğuna hapsedecek en büyük entelektüel hata mı?